çupra, levrek, melonot. Balık pazarı olarak etrafını çeviren birden güçlü bir çan sesi bir alana rastlamadım. Bu şeyler sonra ne kadar iç içe olduğunu dönemden kalan bir Buralıyım ve çok güzel bir yer. müzik şöleni izlemek için Kesinlikle gelmenizi müzisyenin sahnesindeyim şu an. Bak göstereceğim sana. Çekene şu manzarayı bir paylaşalım. Bakar mısın? Kalesi içerisine giriyoruz. Burada yine bir taşların üzerinden at tanımaya alınmış bölgede. Ekmeğimizi buradan kazandığımız için buradayız. Merhaba. Değerli takipçiler, bugün Ege'nin gizli kalmış bir köyüne, tarihle denizin birbiriyle kucaklaştığı Kıyıkışlacık'a geldik. Kıyıkışlacık, Muğla'nın Milas ilçesine bağlı bir yerleşim yeri. Şimdi var mısınız hep birlikte antik taşların arasından ve balıkçı kayıklarının kıyısından Kıyıkışlacık'ı dolaşmaya? İyi seyirler. Şu an Yasut Kazı Evi'nin önündeyiz. Çok güzel Ege stilinde, Ege renklerinde dikkat çekici bir bina aslında. Burada çalışan sanırım arkeologlar Kazı Evi'nin kaldığı ev burası. Sevgili takipçiler, şu an Kıyıkışlacık'ta balıkçı kayıklarının yanında birazcık soluklanayım dedim ve size birazcık buranın sosyal hayatından bahsetmek istedim. Biz Kıyıkışlacık'ı çok seviyoruz. Didim'e geliş gidiş yollarımızda eğer başka bir hedefimiz yoksa genelde uğrayıp çay içtiğimiz bir mekandır burası. Küçük balıkçı kayıkları, küçük ağlar, balıkçılar. Burası öyle bir dokuya sahip ki burada deniz bir şiir, burada deniz bir aşk, bir büyü. Balıkla, balıkçılıkla o kadar yoğrulmuş, iç içe geçmiş bir köy ki burası. O dönemlerden beri geçimini balıkçılıkla sağlayan bir yerleşim yeri olmuş, bir coğrafya olmuş burası. Şu an günümüzde de yine aynı şekilde. Turizm de belki yapılıyor ama çok fazla değil. Küçük pansiyonlar var, küçük restoranlar var. Yani Kıyıkışlacık köyünde merkeze şu alanda küçük birkaç tane kafe, bar demeyeyim restoran, bir de küçük salaş bir bizim çayını çok sevdiğimiz köy kahvesi var. Kıyıkışlacık böyle bir yer. Burada deniz artık sadece su değil, bir yaşam şekli olmuş. Evet, Kıyıkışlacık balıkçı ağları kadar eski ama her gün yeniden doğan gün kadar yeni bir yer. Bir tarafta tarih, bir tarafta yeni yerleşim alanı, iç içe geçmiş, çok güzel balık ağı gibi, dantel gibi örülmüş bir dokuya sahip. Rastgele.
Bu şeyler sonra mı yapıyor? Yeri aynı orta taraf. Ha, asıl yeri ortası. Ha, şuralar sonra. Biraz önce görevliden öğrendik. Bu etrafını çeviren koridor sonradan yapılmış. Asıl balık pazarı olarak anılan yer şu an üzerinde durduğumuz ve etrafında taşların olduğu avlu kısmı. Bu merkez İassos halkının balıkla ve denizle ne kadar iç içe olduğunun bize güzel bir göstergesi. Ben bugüne kadar çok tarihi kent gezdim ve birçoğu yine deniz kıyısındaydı. Hiçbirinde bu tarz bir balık pazarı olarak anılan bir mekana, bir alana rastlamadım. Burası Kıyı Kışlacık zaten. Küçük, güzel bir balıkçı köyü. Anlaşılıyor ki buradan da İassos zamanından bugüne kadar bu köy hep geçimini hep balıkçılıkla sağlamış. Şu an bulunduğumuz yapı İassos antik kalıntılarının merkezi olan bir bina içerisindeyiz. Burayla ilgili küçük bir hikaye var. Onu anlatacağım. Sonra sizi görsellerle baş başa bırakacağız. Antik dönemde İassos Antik Tiyatrosu'nda bir müzisyen gösteri yapmak için sahnede yerini alır. Bütün halk onun bu müzik şölenini izlemek için toplanmıştır. Şarkısını çaldığı sırada müzisyen birden güçlü bir çan sesi duyulur ve tiyatrodaki, alandaki herkes koşarak tiyatrodan ayrılır. Müzisyen bir tek yaşlı bir kişinin onu hala dinlemekte olduğunu fark eder ve şarkısını tamamladıktan sonra yaşlı amcanın yanına gider. Şarkımı bitirene kadar gitmediğin için, beni dinlemeye devam ettiğin için teşekkür ediyorum der. Yaşlı amca da buna istinaden sen bana asıl çan sesinin çaldığını duyurduğun için ben sana teşekkür ediyorum der ve sessizce oradan uzaklaşır. Antik zamanda yaşayan köylüler balık pazarının çanının sesini duymuşlardır. Bu alan o dönemde balık çarşısı olarak anılan balık pazarıdır. Bütün hikayenin kalbinin attığı yerdir. Ortadaki kalıntı anıt mezar olduğu düşünülmekte ve şu an bu bölgedeki bütün heykeller, kitabeler, yazıtlar, sütunlar hepsi bu bölgede ortaya çıkan eserlerin sergilendiği bir açık hava müzesi olarak izlenmekte. Evet, antik dönemden kalan bir heykel parçası. Erkek heykeli Roma dönemi. Biz burayla ilgili gezerken ne yazık ki saatte biraz sıkıntı yaşadık. Sabah 8.30 ile
akşam 4.30 arasında buranın gezilmesi gerekiyor. Daha öncesinde ya da sonrasında geldiğinizde ne yazık ki güzel mekanı göremiyorsunuz. Saat 5'ten sonra kesinlikle buraya giriş yapamıyorsunuz. Evet, kente doğru gidelim. Ege'nin kalbine yazılmış bir mektup. Ege'nin kalbine yazılmış bir şiir. İncecik balık ağlarının işlendiği gibi dokunmuş doğa harikası bir yer. Kıyı Kışlacık. Merhaba, kolay gelsin. Nasıl gidiyor balıkçılık? Vallahi işte akşam oldu vakit takılıyorsun. Ne çıkıyor balık? Kefal, çupra, levrek, melonur, karagöz. Mırmır var mı lan? Yok, mırmır görmedim. Var mı hiç çıkan? Yok, daha yeni yaptık. Dün yakaladım bir tane 1 kiloluk Yem ne kullanıyorsunuz? ekmek. Ha, bildiğimiz ekmek. Kıbrıs yapıyorum, sadece kefal at. Sarma hani çok Sarma, ortalığı. Sarmayı dip yapıyorum, atıyorum şeye, dibe. Dipte ufak balıklar oynuyor. Bak şimdi mesela oltanın ucunda ufak balık oynuyor. Büyük balık alsın diye. Peki kooperatifle bir şeyiniz var mı? Siz öyle balıkçı değilsiniz. Biz burada çalışanız. Yukarıda marangozuz biz. Ahşap ev yapıyoruz. Ve akşamları vakit geçirmeye geliyoruz. Çok güzel. Hadi bakalım rastgele. Sağ olun. Teşekkür ederim. Size de bir şeyler söylemek ister misiniz? Buralı mısınız? Buralıyım Hı ve hı. çok güzel bir yer. Tavsiye ederim. Gelin. Sen? Merhaba. Kesinlikle gelmenizi öneririm. Hani çok güzel bir yer. Evet. Kıyı Kışlacık köyündeyiz. Şu an İassos Antik Kenti içerisindeyiz. İlk defa bir antik kent girişinde herhangi bir bilet ücreti ödemedik. Bu çok ilginç ve çok güzel geldi açıkçası. Ve şimdi tarih kokan sokaklarda ayaklarımızı tarihe süre süre İassos Antik Kenti'ni gezeceğiz. Hepinize iyi seyirler. Biraz önce balık pazarında hikayesini anlattığım müzisyenin konserini verdiği alan burası. Bu mekanda konserini verirken balık pazarının çan sesini duyup koşan köylülerin yalnız bıraktığı müzisyenin sahnesindeyim şu an. Bu çan sesi balık pazarından gelen çanın sesi. Bu bölgenin halkı da o dönemde balıkçılıkla uğraştığı için denizle, balıkçılıkla birbiriyle olan hayatın ne kadar iç içe olduğunun güzel bir göstergesi, güzel bir anlatımıdır bu hikaye. Tiyatronun iki yanında nişlerle, üstü nişlerle örtülmüş dar, kısa bir koridor var. Üst sahneye, üst koltuklara çıkan nişler, çıkan merdivenler. Sağ tarafta bir kazı alanı var. Kazı alanı yapıldığı sırada, yani kazıyı yapan arkeologlar çalışma yaptıkları sırada kesinlikle herhangi bir çekim yapılması yasak. Biz de bunu bilmiyorduk, bugün öğrendik. O nedenle bize şu an oranın çekimini yasakladılar. Biz diğer yerleri size göstermeye devam edeceğiz.
kentin tam merkezindeyiz. Burada çeşitli dükkanların olduğu, işte sosyal meclisin olduğu, çarşının olduğu, agora dedikleri çarşının olduğu bir alan burası. Kütüphaneler, alışveriş yerleri, sanatsal aktivitelerin olduğu yerler, meclis toplantılarının olduğu yerler. Aslında günümüzdeki adıyla bir nevi AVM'deyim şu an. Antik dönemdeki AVM'de. Evet sevgili takipçiler, şimdi buradaki kazı ekibiyle birazcık sohbet etme şansımız oldu. Bize yukarıda şu tepenin hemen ardında sahil evi olduğunu, yazlık ev olduğunu söylediler. Yani bizim yazlık ev diyorum ben. O dönem tabii ki öyle denmiyordu. Bizim şu anki yazlık evler mantığımızla yapılmış yüksekte bir güzel bir ev olduğu söylendi. Sahil ev olduğunu. Biz şimdi bu patika yolları aşarak o eve doğru ilerleyeceğiz. Değerli takipçiler, şimdi drone uçuramıyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi aşırı rüzgar var. Ama biz bu antik kentin en tepe noktasına kadar çıktık. Yine bu eşsiz güzel manzarayı ileride paylaşmak için. Aşağısı meclis binasıymış o zaman ama sahne mahne hiçbir şey belli değil. Sanırım buraları daha sonra kazılacaktır yani. Ne tarafa yürüyeceğiz? Bak göstereceğim sana. Evet. Yani bulmak zor. Aslında mozaik eve doğru bir yol olsa çok daha iyi olacakmış. Şu an elimize verdikleri kitapçıktan mozaik villayı bulmaya çalışıyoruz. Ama sanıyorum yaklaşıyoruz, az kaldı ama rüzgar bir taraftan, sıcak bir taraftan. Da yanımıza su almayı unutmuşuz. Susuzluğun verdiği bir zorlukla bu yolu tamamlayıp amacımıza ulaşacağız. Şu an Akropol Kalesi diye anılan kaledeyiz. Yalnız biz zaten buraya geldiğimizde bilmiyorduk ki böyle bir yere tırmanacağımızı. O yüzden su falan almadık. Neyse, yine şu manzarayı bir paylaşalım. Bakar mısın? Sos Akropol Kalesi içerisine giriyoruz şimdi. Sanırım hedeflediğimiz ev bu kaleyi geçtikten sonraki kısımda. Evet, bu kale bu kenti korumak için yapılmış. Bölgeyi en yüksekte, en uç noktada gören bir merkez. Kalenin surları dışarıdan gelebilecek, denizden gelebilecek tehlikelere karşı şehri korumakta. Yalnız ne zevk varmış ya, ne güzel yere ev yapmış adam. Yani sanırım o mozaikli villada bu balıkçı kasabasının en önde gelen varlıklı ailesi sanırım yaşıyordu. Ne dersin? Hocam sen önden gitme işte. Sen yanlış yere geldin. Patika orayı gösteriyordu çünkü. Gel buradan. Ha, şöyle mi gideceğiz acaba? Patikayı kaybettik. Vallahi mozaikli evi bulmak için bayağı bir yol kat ettik. Yaklaşık 35 dakikadır yürüyoruz. Kalenin içinden
geçtik. Kroki'ye göre buradan sonra bir yerde olması lazım. Mozaik evin. Bu tarafa mı gidiyoruz? Karşı taraflar neresi? Karşı taraflar artık Milas'tan geçiyorsunuz. Bodrum'un yavaş yavaş görünmeye Başlangıcı. başladığı yerler. O zaman şuraları Güllük. Tam Bodrum merkez değil ama daha öncesindeki tatil beldeleri. Zorlu, biraz yorucu dedi. Biz de yorucu olanı seçtik. Zaten kolayı seçmeyiz. Evet sevgili takipçiler. Biraz yorulduk ama sanıyorum bu yorgunluğa değecek mozaikli vilaya yaklaştık. Hemen şu tonozlu kemeri geçince aşağıda tanımaya alınmış bölgede mozaikli vilaya doğru bir 2-3 dakikalık bir yolumuz kaldı. Nereden baksanız şu Ağustos sıcağında 40-45 dakikadır yürüyoruz. Yolu da tam bilemediğimiz için Buradan geçiş biraz var bizi mı? zorladı ama olsun. Buradan geçiş var mı acaba? Bak bakalım. Bakıyorum. Ha yok. Orası ne? Baksana. Oo, Evet. İlginç bir yapı. Hı? Kilise veya ibadethane gibi. elimdeki broşürde ben bakayım mı ne acaba? Evet, villayı bulduk. Şu kapıdan giriş yapacağız galiba. Burada yine bir taşların üzerinden atlayarak aşağı inmemiz gerekiyor. Tamam, sağ ol. Ne kadar değişik değil mi? Evet, şu an mozaik villanın önündeyiz. Üstünü kapatarak herhangi bir doğal afetlerden ya da doğal etkenlerden, rüzgar, yağmur, su, sel vesaire gibi etkenlerden mozaikler yıpranmasın diye korumaya alınmış ve rahat gezilebilsin diye de aralarda yürüme alanları var. Bazı girilmemesi gereken yerleri de parmaklıklarla kapatmışlar. 2 bölümden oluşuyor galiba. 1 ve 2. Evet. Evet, şu an kapıda herhangi bir kilit yok. Açtım mozaik villanın kapısını. Hadi bakalım, buyurun. Tekrar geri kapatalım mı? Baksana. Mozaikler yani. Şu yürüme yolundan yürüyeceğiz. Ay. Bazıları harap olmuş. Hemen hemen yarısı. Bir kısmı sağlam. Evet, şurada da yine sanırım odalar bunlar. Üstü örtülüydü, yıkılmış. Bu alan kalmış. Burası da orta alan, desenler, testiler, antik Roma'nın testileri, duvarlar. Muhtemelen duvarlarda da freskolar vardı. Şurada biraz var zaten. Şu duvarda kalıntısı. Tabii tamir de edilmiş. Fresklerin şeyi bak orada da var. En çok şurada belli. Freskler, duvar freskleri. Fresk nedir? Kısacık ben bir bilgi vereyim. Belki izleyicilerimiz, takipçilerimiz arasında freskin ya da antik dönemdeki ismi freskonun ne olduğunu bilmeyenler olabilir. Onlar için kısa bir böyle bilgi anlamında söylüyorum bunu. Fresko ya da fresk, yaş duvar sıvası üzerine yapılan duvar resmidir. Duvar sıvası çekilir çok ince bir şekilde ve sıva daha kurumadan çeşitli toz boyalar, kireç suyuyla ya da farklı sularla karıştırılır. Sıva kurumadan hemen üzerine resimler boyanır. Burada da çok az bir şekilde gün yüzüne çıkmış. Evet, zeminde mozaikler görülüyor. Mozaiklerin arasında şöyle bir Yunus balığı figürü var ama onun ne yazık ki taşları dökülmüş. Muhtemelen rengi farklı bir taştı. İasos'da yine Yunus balığı ile ilgili çok güzel hikayeler var İasos'ta da. Ve fresk demiştim biraz önce. Bakın burada şu taş yapı sonradan yapılmış. Esas duvar şu.
Yani şu pembeli olan alt bölümdeki yer esas duvar. Çünkü bu balık pazarının oradaki yapı da böyleydi. Arada, çünkü Roma döneminde böyle bir bağlayıcı malzeme yok. Taşlar kilit sistemiyle hep birbirine oturtulmuş. Bu arada harç, bizim şu günümüzdeki harç kalıntılarını görüyorsunuz. Öyle bir şey yok. Şu an öyle bir noktadayız ki karşımda mozaikli villa, arkamda Ege Denizi ve tam karşı kıyıda Milas kıyılarından sonra Bodrum'un başladığı tepeler. Bu villayı yapan ya da bu villanın sahibi evini öyle bir yere yapmış ki birçok noktadan alana hakim durumda. Eminim bu kentin, İassos kentinin varlıklı ailesinden biri yaşadı burada. Vallahi öyle bir yerde yaşamış ki imrenmemek elde değil. Günümüzde de öyle değil mi zaten? Ama ben bu mozaikli villaya gerçekten bayıldım. Hep söylüyorum. Yine o dönemin içerisinde zamanda güzel bir yolculuk yaparak İassos dönem kentine gidip orada 1-2 saat vakit geçirmek, agorasında biraz gezmek, tiyatrosunda ne yazık ki müziği dinlenmeyen müzisyenin şarkılarını dinlemek inanın isterdim. Denizin ortasında deniz gözetleme kulesi. Denizden gelecek tehlikeleri bu kulelerden gözetleyerek önlemlerini almış İassos antik kentinde yaşayan Romalılar. Sevgili takipçiler, şu an burada deniz kenarında çaylarımızı yudumluyoruz. Ama biraz önce şu karşıki karenin orada bayrağın göründüğü yerin hatta biraz daha ilerisinde size mozaikli villayı göstermiştik. Karşıki tepelerden indik. Deniz kıyısından, limanın kenarından, kayıkların arasından geçip küçük salaş bir köy kahvesine geldik. Üstadım kolay gelsin. Sağ olun abi. Ne yapıyorsunuz siz şimdi burada? Ağ tamir ediyorum abi. Tamir yapıyorsun. Evet abi. Burası yırtıldı. Buraya başka parça geçiriyorum. Peki bunun yırtılma nedeni ne? Hangi balıklar? Balık mı yırtıyor ya da? Yok, kendimiz yırttık abi. Taşa takarız. He. Taşların içine attığımız için. Kooperatifte misiniz? Değilim abi. Güzel bir yer abi. Çok güzel bir yer. Buralısınız. Değilim abi, İzmirliyim. Burada yaşıyoruz. Ekmeğimizi buradan kazandığımız için buradayız abi. Genelde ne çıkıyor balık olarak? Çipra, levrek, istavrit. Burada her balığın iri boyutu vardır abi. Kafesler, çiftlikler olduğu için balık da boldur. Normalde bizim burada istavrit dediğimizi İstanbullular levrek zannediyor. O kadar büyük. O kadar iri oluyor abi burada. Hadi kolay gelsin. Hadi sağ ol abi. Evet sevgili takipçiler, biz bugün Ege'de Yaşam kanalı olarak Kıyı Kışlacığı gezdik. Bir parça elimiz verdiği, dilimiz döndüğünce size anlatmaya çalıştık. Ne diyoruz? Her video geçmişe bir bakış, bugüne bir kayıt, geleceğe bir miras sloganımızla yola çıktık yine. Ve bugün size Kıyı Kışlacık köyünü size tanıttık. Umarım beğenmişsinizdir. İzlerken siz de bizim çekerken keyif aldığımız kadar
keyif almışsınızdır. Birazcık yorulduk ama siz sevgili takipçiler için o kadar şeye katlanmak bizim boynumuzun borcu. Umarım çok keyif aldınız, umarım çok beğenmişsinizdir. Ne yapıyorum? Her videonun sonunda söylediğim gibi yorgunluklarımız geçsin diye bizi beğenmeyi, takip etmeyi ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın.